Kanalımdan herkese selamlar. Bugün sizlere meşhur saya çöreği tarifi vermek istiyorum. Katları tek tek ayrılan, üstü pul pul dökülen harika bir tarif. Hemen tarife geçelim. 300 milim süte ihtiyacımız var. Klasik su bardaklarıyla 1,5 su bardağı süt kullanıyoruz. 1 çay bardağı da yoğurda ihtiyacımız var. Yoğurdumuzu da kasemizin içerisine alalım. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzu da ekleyelim. 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra malzemelerimizi güzelce çırpalım. Azar azar un ekleyerek güzel yumuşak bir hamur elde edelim. Toplamda 4,5-5 su bardağına yakın un kullandım. Mutlaka kontrollü eklemelisiniz. Daha sonra elle yoğurarak güzel bir çörek hamuru elde edeceğiz. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur yoğurun. Hamurumu bu şekilde yoğurma işlemine devam ediyorum. Kaseden çıkardım. Toplamda 5 dakika boyunca bu şekilde yoğuracağım. En önemli püf noktalarından biri bu. Hamuru toparladıktan sonra bir tezgah üzerine alın ve 5 dakika boyunca hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Şimdi hamurumu 4 eşit parçaya ayıracağım. Bir portakal büyüklüğünde parça elde edeceğiz. Her bir bezemiz büyükçe bir portakal büyüklüğünde olacak. Bezeleri ayırdıktan sonra bir 10 dakika kadar hamurumuzu dinlendirelim. Üzerine temiz bir örtü örtüp dinlendirdim ve 10 dakika sonunda hamuru açmaya başlıyorum. Vaktiniz yoksa bezelerinizi dinlendirmeden de açabilirsiniz. Ama bir 10 dakika kadar dinlendirdiğiniz takdirde hamurunuz daha kolay açılacaktır. Hamuru açarken mutlaka unlamayı unutmayın. Oklava veya merdane yardımıyla açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık olarak 60 santim çapında daireler elde edeceğiz. Mümkün olabildiği kadar ince yapmaya çalışın. Dilerseniz her yeri eşit olsun diye tekrar merdane ile üzerinden benim yaptığım gibi geçebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar büyüttüm hamurumu. Şimdi ikinci bezemi de açmaya başladım. Oldukça kolay açılan güzel bir hamur. Hamurunuzu sert yapmazsanız oldukça kolay açıldığını sizler de göreceksinizdir. ...100 gram margarin veya tereyağını eritin. İçerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Yağınız soğuduktan sonra hemen açmış olduğunuz hamurun üzerine yağdan bolca gezdirin. Yağımız hamurun üzerine her yere eşit olacak şekilde gelsin. Bir fırça yardımıyla hamura yağ sürün. Vermiş olduğum yağ miktarı 4 tane beze için gayet yeterli oluyor. İlk hamurdan sonra yağladım ve üzerine ikinci hamuru serdim. Bu şekilde kenarlardan çekiştirerek eşit bir şekilde getirmeye çalışıyorum. Hatta kenarlara şöyle çekiştirerek biraz daha inceltmeye çalışıyorum. İkinci yufkamın üzerine de yağdan sürüyorum. Yağınızın soğuk olduğundan emin olun. Yağınızı erittikten sonra bir müddet bekletin. İçerisine öyle sıvı yağ ekleyin. Şimdi üçüncü hamurumu da üzerine ekledim. Ve kenarlardan çekiştirerek hem inceltiyorum hem de boylarının eşit olmasını sağlıyorum. Zaten siz de göreceksiniz. Oldukça kolay çekiştirip farklı formlar verebileceğiniz bir hamur oluyor. Üçüncü hamurun üzerine de her tarafa gelecek şekilde yağdan sürdüm. Ve son açmış olduğum dördüncü hamurumu da diğer hamurların üzerine alıyorum. Çekiştire çekiştire boyutlarını eşitliyorum. Yağladığımız için gayet güzel şekil verebiliyoruz. Dediğim gibi dikdörtgen bir form verirseniz
sarma işlemi yaptığınızda her taraf eşit bir şekilde sarılmış olacaktır. Şimdi üzerine son kalan yağımı da ekleyip sürüyorum. Hamurun her tarafına yağdan sürüyorum. Gördüğünüz gibi eritmiş olduğumuz ve eklemiş olduğumuz sıvı yağ tam 4 beze için yeterli geldi. Siz de bu şekilde ayarlayın. Artan kalan yağınız olmasın. Bu çöreğin sırrı içerisine koyduğumuz yağında. Şimdi bir ucundan başlayarak sarıyoruz. Dikdörtgen bir form verdiğimiz için her tarafı hemen hemen eşit bir şekilde sarılmış oluyor. Hamurumu rulo haline getirdim. Şimdi de gül böreği yapar gibi sardım. Büyükçe bir gül böreği elde etmiş oldum. Hazırlamış olduğumuz bu hamuru unlanmış bir tepsiye alalım. Üzerine temiz bir poşet geçirerek 1 saat boyunca dinlendirelim. Bu dinlendirme işlemini atlamadan yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama en az 1 saat boyunca bu şekilde oda ısısında beklesin. Çöreğiniz daha güzel olacaktır. 1 saat dinlenen hamuru şimdi buzdolabı poşetinden çıkartıyorum ve bir yağlı kağıt üzerine alacağım. Elimle bastıra bastıra hamurumu biraz daha inceltiyorum. Dilerseniz bir oklava veya merdane yardımıyla da yavaş yavaş hamurunuzu inceltin. Tepsinizin büyüklüğünde açmaya çalışın. Hamurda oluşan baloncukları görüyorsunuz. Bu çöreğimizin ne kadar güzel olacağının bir işareti. Ve hemen yağlı kağıtla birlikte çöreğimi tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Çöreğimizin üzerine bir tam yumurtayı bir fırça yardımıyla sürelim. Bu çörek için gayet güzel renk veriyor. Yeterli de geliyor. Akıyla birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çöreğinize çatalla şekiller verebilirsiniz. Çöreğinizin üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi çöreğimizi 200 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye gönderelim. Ve kısa sürede çöreğimiz gayet güzel, nar gibi kızarmış bir şekilde fırından çıkıyor. Biraz soğuduktan sonra sizlere iç dokusunu göstereceğim. Dışından belli oluyordur. Oldukça dökümlü bir hamur oldu. Dökümlü bir çörek oldu. Mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Hemen soğuduktan sonra sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bakın üstü nasıl da pul pul dökülüyor. Gayet güzel olmuştu. Hemen iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Katları tek tek sayılan, kat kat ayrılan güzel bir çörek oldu. Verdiğim püf noktalarına dikkat ederek çöreği aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Tam ölçülü güzel bir tariftir. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.